Tanıdın, numaran kayıtlı. Nasıl? 10 saniye sonra yanındayım. Abi çok büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasılsın, iyisin Allah inşallah. razı olsun komşu. Sen nasılsın? Hamdolsun. Sen muhtarın yerine bakıyormuşsun baba. He. Ne Yani- olacak? Durumlar ne? Hiçbir şey Abi olmaz. kepçe geçmiyor. Bak şimdi ufak ufak kepçeleri soktuk. Kepçe geçmiyor. Adam geliyor, kardeşim nasıl, nereye geçireyim diyor. Doğru. Şimdi artık bir şey ufak kepçe, o tırtır dediğimiz o şey yapmaya başladı. En azından millet eşyalarını çıkartabilsin. Aynen. Abi şu kepçeciye bir bakayım. Tamam. 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 Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Bu şeyden bir şey çıktı mı? Yerine mi yapılacak? Başka yerde mi? Abi şu an belli değil ama muhtemelen yıkılacak. Tamam, yani yıkıldı mı yerine mi? Başka yere mi? İşte orada ben bir şey yapacağım, itiraz edeceğiz. Biz yerleşim yerinde istiyoruz diye. Aynen. Aynen. Ufak kepçeden buraları açtırdık. Hani millet eşyasını, yani mahalle sakinleri eşyasını alabilsin diye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çok şükür abi, seni sorumlusun. Çok şükür Allah'a ya. Ya sağ olsun işte o alt yolu bize şey yaptı sabahleyin. Merhabalar abi. Selam. Mahmut. Barbaros Mahallesi muhtarıyım. Şimdi zaten çok yağmalama oldu. Evleri yaktılar. En azından şu büyük eşyalar aldıktan sonra rahat ederler. İnşallah abi. Yani biz de Biz de rahat bunu ederiz. yapmaya İnan var ya, çalışıyoruz artık. gece gündüz buradayım. Nöbet tutuyorum abi ya. Şimdi bu kadar millet bana emanet etmiş. Kimi şehir dışında, kimi ben nasıl bırakıp gidebilirim? Doğrudur. Daha halen eserler var yani şeyin altında. Enkazda. Var, ölen var. Kimse çıkaramadı burada. Ne bir şey geldi burada, ne bir şey geldi burada. Ayak sen bir tur at oradan. Biz böyle bir tur atacağız. Tek başıma Niye, korkuyor musun? Evet. Ben gece gündüz tek başımayım. Gel abi gel şuna. شلونك؟ صوروا هون؟ منيح والله ما عم بيطلعوا هي الدولات ايش معرفني Hav gayr o hav. ايه يلا شلونك؟ Elhamdülillah teşekkür الروم الديون وانا في كمان اطالع على راس شوي ederim. ما في Bütün şartelleri ben indiriyorum. Ana şarteli de ben indirmişim oradan. Hani Allah korusun en ufak bir şey olmasın diye. Yangından dolayı. Bu yaşadığımız depremin felakete dönüşmesiyle beraber aslında bu ülkede yürüttüğümüz sistem komple çökmüş oldu. Çocuklara verdiğimiz eğitimden başlayarak bu kentin plan süreçlerinin işlememesiyle, yapı üretim ve denetim süreçlerinin tamamen çökmesiyle ve bu imar aflarıyla beraber ortaya konan siyasi iradenin de komple çökmesiyle ortaya konan her şeyin de sadece kağıt üstünde mış gibi yapıldığını gördük. Yıkımdaki en büyük suçun parçacıl bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Kenti işleyen bir organizma olarak düşünmememizin sonucuydu. Kurumlar kendi yaptıkları planlara inanmıyorlar aslında. Sürekli ilave imar almaya çalışarak planları delmeye çalışıyorlar. Halihazırda yapılan planlar da Hatay'ın özellikle göç, iklim krizi gibi konularına, yani temel konularına pek çözüm üreten yaklaşımlarla değildi. Biraz günü kotarmak için yapılmış. Bir diğer boyutu da yapılan binaların denetim sorunu. Çünkü ayakta olan yapılar da var aynı fay hattı üzerinde. Ve insanların canlı çıkmasına neden oldu o yapılar. Yıkılanlar yıkıldı. Ben bu mahallede 2,5 yıldır buradayım. Yeni evlenmiştim. Bu mahalle hayatımda gördüğüm en canlı mahalleydi. Şurada kadınlar, toplam burada 6 apartman, çayımız, çekirdeğimiz, burada erkekler, okeyimiz, iskambilimiz, hep birlikte güle oynaya oturuyorduk. Şu an şu hale bakın. Şurada şu an sadece bizden başka kimse yok. Ben de bebeğimin eşyalarını kurtarmaya çalışıyorum. Ne hale geldik? Nasıl bir kıyamet bu? Yani çok anlamsız. Hiç arkamızda kimse yok.
Ne devlet var, ne hükümet var. Hiç kimse yok. Ve şu an ben bu eve, ben ikinci depremden sonra ben evime geldim. 6 aylık bebeğimin yatağını dışarıda gördüm. Bunun acısını kim soracak bize? Kim? Kim? Benim oğlum, ben sokaktayım. Biz bütün malımızı, mülkümüzü sattık bir ev almak için. Şu an ya bize daha hiçbir yardım gelmedi. Hiçbir şekilde biz çadırımızı paramızla aldık. Gel abi göstereyim sana fotoğrafımı. Benim oğlumun, gel bak nasıl bir oda yapmıştım kendisine. Ben hangi heyecanla. Devlet bana dedi ki senin çocuğun olmaz. Çok şükür oğlum oldu bak. Bak abi bak nasıl canlandırdım, görüyor musun? Nerede? Kim gelip bana yardım etti taşıma ücreti? Bak ellerime bak. Oğlumun yatağını kurtarmak için. Kimse yok. Ne hiç kimse yok. Bak ben babam varız. Bana yardımcı olacak. Babam 60 yaşında insan. Asansör tutmaya geliyorum, cebimde 5 kuruş para yok. Benden 15.000 lira istiyor. Bana devlet 15.000 lirayı daha yatırmadı. 11'i yatmadı, 500'ü yatmadı. Gelmiş bana hesap soruyor, sen nereden eşya çıkarıyorsun? Nerede? Bak abi şu mahalleye bak. Sana buranın fotoğraflarını göstersem yok dersin ya. Buradaki insanlar hepsi benim annem yaşında. Oturduk, çayımız, künefemiz, her şeyimiz buradaydı ya. Yok, insan yok. İnsan yok, kimse yok arkamızda, hiçbir şey yok. Nerede yaşıyorsunuz şu an? Bir komşunun boş arazisinde çadırdayız. Peki daha ne kadar çadırda yaşayabilirsiniz? Nasıl çadırdaki şartlar? Çadırdaki soğuk olunca çadırdayız, sıcak olunca da dışarıdayız. Çünkü sıcak olunca çadırın içine geçemiyoruz, soğuk olunca da çadırdan çıkamıyoruz. Her karıncamın üstü, oğlumun üstünde. Ne yoksa her şey var üstünde. Her şey var. Bak nasıl kurtarmaya çalışıyoruz. Ya da demin bir arkadaş geldi, gene fotoğraf çekti gitti. Baba gel. Yapamıyorum ben. Bak abi bu benim evimin perdesiydi. Buradan gitmeyeceğim. Ben Hatay'ın çocuğuyum. Burada büyüdüm, burada yaşadım. Ben buradan gitmeyeceğim. Sefil olsa da sefillikte de yaşayacağım. Ama devlet bana yardım edecek. Her türlü etmesi gerekiyor yani. Etmesi gerekiyor. Ben bir vatandaşım. Bana devletin yardım etmesi gerekiyor. O istemeye geliyorlar. Ama o istiyorlar ama oy dışında hiçbir şey yok ortada. Biz ilk günden beri SES ve TTB koordinasyon olarak daha çok çadır kentlere, dağınık çadır alanlarına sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Orada gözlemlediğimiz şeylerin en büyüğü su sorunu. Hala içme suyu sorunu var Hatay'da. Taşıma suyla uzak bölgelerden sadece banyo, tuvalet ve çamaşırlarını yıkama için kullandıkları sular var. Onların da yeterli derecede sağlıklı olup olmadığının ölçümü yapılamıyor. Eskiden her şey iyiydi. Son zamanlar hijyende sıkıntı çekiyoruz. Sağlık sonunda sıkıntı çekiyoruz. Neden? Lavabolarda sabun yok. Tuvaletler affedersin temizlenmiyor. Uyuz hastalıkları çıktı. Geçen günde eşimi aldım, hastaneye aldım. Salgın hastalığı çıktı ondan. Bu dedi tamamı sağlıktan kaynaklı. Temizlik, hijyenik yok sizin kaldığınız yerde çadır kentte. Onların sıkıntısı var. Bu da dedi daha da ilerleyecek. Salgın hastalığı da çok da çoğalacak dedi. Sahra Hastanesi'ndeki doktorlar. Yani yaz döneminde her şey olacak bizim burada. Eğer önlem alınmazsa. Tüm insanların psikolojisi gitti. Artık ne söyleyecek, ne yapacak, ne edecek? Herkes artık nasıl yaşayabilirim? O psikolojikle yaşıyorlar artık. Çaresizlik. Her tarafta çaresizlik var artık. Yani kime bir şey sorsan sanki bağırıyormuşsun gibi tam hüngür hüngür ağlıyor.
kaderine, ne yapacağına, ne üzüleceğine, kaybettikleri insanlara mı, kaybettiği eve mi, kaybettiği yaşantısına mı, ne üzülecek artık insanlar hiçbir şey bilmiyor. Psikolojik mi herkes gitti artık. Daha düne kadar çadır bile yoktu. Çadırı bir ay önce temin ettik. Yoksa biz arabaların içinde yatıyorduk. Expo'da. 3 çocuğu birden kucağıma alırdım. Koltuğum tek koltukla 3 kişi yatıyorduk. 3 çocuğumla. Sırayla. Sırayla. Sen git, sen gel ısıtırdım. Diğerini getirdim. Isıtırdım, diğerini getirdim. Battaniye yok, yorgan yok, yatacak yer yok. Muhtara git, çadır yok. AFAD'a git, çadır yok. Nereye gidersen hiçbir şey yok. Barınma, temiz su, hijyen bu koşulların sağlanması gerekiyor. Sağlık hizmeti açısından birinci basamak sağlık hizmeti hala verilemiyor. Aile sağlığı merkezleri açık konumda değil. Bugün Antakya'nın 49 aile sağlığı merkezinin sadece 7 tanesi görev yapıyor. Bunun hızlı bir şekilde tekrardan hizmet vermesi gerekiyor. Bunları da yaparlarken mevcut personeliyle değil, görevlendirme ile getirecekleri personellerle il dışından yapmalarını biz talep ediyoruz. Çünkü buradaki arkadaşlarımız da depremzedeler, barınma sorunları çözülmeden göreve çağrılmalarını istemiyoruz. 2 ay içinde 100.000 konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500.000 nüfuslu bir şehrin altyapısını da inşa etmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu geçici konutlarda, geçici iskanda çok daha konforlu bir süreci yaşama fırsatını bulacaklar. Dünyada 500 kilometrelik bir alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelip kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız. Evet, gördüğünüz gibi beton geldi. Şimdiye kadar temeli atılan ve başlanan çalışmalar, ki bunların zamanlamasının yanlışlığı bir yana, zaten ihtiyacın çok çok az bir kısmını karşılayacak durumda. Afet sonrası planlamanın aslında 4 aşamada bir sonuca gitmesi gerekiyor. Birinci aşaması aslında hızlıca hemen ilk 2 haftada çözülmesi gereken çadır ihtiyacı. Sonra da 2. aya kadar, hatta bilemediğiniz 3. aya kadar konteynerlarda geçici bir takım barınmaların oluşması gerekiyordu acil. Ondan sonra en uzun süreç 3. aşamadır ve 3. aşamada insanların nitelikli bir ortamda uzun süre kalabileceği, sonradan dönüşebilir, farklı işlevlendirilebilir geçici nitelikli barınma alanlarının oluşturulması gerekiyordu. 4. aşama dediğimizde işte en nihayetinde kalıcı konutlara geçişidir. Ancak biz bu planlamada 3. aşamanın direkt atlandığını, rastgele, düzensiz, plansız bir şekilde konan konteynerlardan direkt 4. aşamaya, kalıcı konutlara geçecekmişiz gibi bir fiili durumla karşı karşıya kaldık. Şu an 2,5 ayı tamamladık ve daha konteynerların yerleşimi yavaş yavaş ancak mümkün olabiliyor. Yavaş yavaş insanlar oraya geçecek ama geçseler dahi bu sürecin uzunluğu sebebiyle ben atlanan 3. aşamanın, yani aslında daha nitelikli, kendi sosyal alanları olan, konteyner değil ama prefabrik olabilecek barınma yerlerinin, konutlarının oluşması gerektiğini söylüyorum. Bunları yapar isek uzun sürecek bu kalıcı konut üretme sürecine kadar insanlarımızın daha sağlıklı bir şekilde burada barınmalarını sağlayabiliriz. Kalacak yerimiz yok. Yani çadırda hayat olur mu? Tuvalet yok, banyo yok. Yani kendi evin gibi var mı? Odanda uzanacaksın, televizyonunu izleyeceksin. Banyosunu yapacaksın, tuvaletine girip mutfakta oturacaksın, çayını içeceksin. Çayını demleyeceksin evde. Ev gibisi var mı? Olmazsa istediği kadar çadır olsun, konteyner olsun. Rahat edemeyiz. Sadece geçici işte bu geçici. Geçici barınıyoruz şu anda. İklimimiz çok değişken bizim. Yazın sıcak olacak mesela, klima ihtiyacı olacak.
Konteynerler uzun vadede çözüm üretecek bir süreç değil. Prefabrik konutların inşa edilmesi gerekiyor. Geçici barınma alanları nereler? Nitelikli geçici barınma alanları nereler diye kentin coğrafyası üzerinde bütünsel bir bakış açısıyla kurgulanmış olması gerekiyordu. Hatta öyle bir durumdayız ki kentin boş olan bütün parsellerinin zaten bu konteynerlara tahsis edildiği, valilik eliyle el konduktan sonra bu boşluklara aslında herhangi bir planlama yapılmadan yerleşimi söz konusu. Uzun süre zaten konaklanamayacak yerlerde şu an için belki yıllarca kalmaya mahkum edilecek bir durumda buradaki insanımız. Çocuklu bir ailenin böylesi bir yerde yatakhane olarak kullanma dışında yapabileceği hiçbir aktivite veya önünde veya çevresinde bir alan ve ortam yaratılmıyor. Prefabrik konutlara ihtiyaç var. Daha nitelikli yaşam alanlarına ihtiyaç var bu sürecin geçebilmesi için. O yüzden konteynerları çok nitelikli geçici barınma alanları olarak düşünemiyorum. Bu sağlanamadığı noktada ne olacak? İnsanlar kendi arazilerine, kendi prefabrik konutlarını inşa etme sürecine girecekler. Ben bunlara deprem kondu diyorum. Özellikle kırsal kesimde çok fazla karşımıza çıkacak ve çözümleri onlar üretmiş olacaklar. Şu anda evimiz karşıda, ev yıkıldı. Burada işte bir yer tabii ki yapmak için, barınmak için telefabrik gibi bir şey yapıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Çadırlarda tabii ki yılan var, akrep var, bilmem artık kalınmıyor. Duşluk yeri yok, bilmem lavabo yeri yok. Şu anda yani ev yapmamız tabii ki imkansız bu. Böyle eski evimiz gibi yapmamız imkansız. Yani bu yaşa kadar geldik. Ancak da normal bir ev yaptık. O da yıkıldı. Tabii ki kendi imkanlarımızla biriktiğimiz birkaç kuruşla bunu yapıyoruz. Yani geçici dersek belki yalan olur. Devamlı da dersek belki de yalan olur. Tabii ki çingo, mingo bilmem kırılan kirmetlerden işte baraka gibi bir şey yapıp paramız, imkanımız yani yetene kadar. Ben mesel olarak otobüste çalışıyorum. Otobüsten aldıkları vergi benim kazancımdan daha fazla. Bunu herkes biliyor. Her esnaf da biliyor. İyi. Bu vergiden doğduğumuzdan şimdiye kadar elektrik, mazot, bilmem su, bilmem her şeyini veriyoruz. Hükümetin bir el atması gerekmiyor mu bu zor durumlarda? Gel kardeş gel. Yaklaşık 15-20 aile burada yaşıyor. Tabii ki Armutlu tarafından gelenler oldu. Harbiye tarafından, yani Harbiye değil de yani buralardan gelenler oldu. Akrabalar, arkadaşlar hepsi buraya geldiler. Bak mesel olarak banyomuz, yani komşularımızın banyosu işte bak. Şu. Yine kendi imkanlarımızla yaptık. Bak. Burada bir aile yaşıyor. Şuralarda bak kaç aile yaşıyor bak. Şu banyoyu gördün değil mi? Çadırın içinde ne kadar kalınır? 1 ay mı? 1,5 ay mı? 2 ay mı? Şimdi 3 aydır burada. Lavabo yok. Banyo yok. Yağmur olduğu zamanlarda tabii ki çamur, su çadırlara giriyor. Evet. Burada bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 çadır var ya. 15 çadır. Seçim yaklaştı mı işte vatandaş şöyle, vatandaş böyle, vatandaş biz böyle yaparız. Hiçbir şey yapamazsın ya. Hiçbir şey yapamazsın. Şu anda yapmayan demek ki hayatında yapamaz. Yapamazsın ya, yapamazsın. Yapacaksın, şu anda yapacaksın. Vatandaşın düştüğü zamanlarda elinden tutacaksın. İnsan düştüğü zamanlarda o zaman elinden tutacaksın. İnsan ferahlığa çıktıktan sonra ben seni ne yapacağım ki? Gel bak şuraya bak gel. Burayı da çek bak. 20 aile işte bu tankerden işte şey diyoruz. Su ısıttığımız yere bak. Orayı da çek. Ağanın pokunun üstüne pok olmaz. Bak şuraya bakın. Yani olmaz gerçekten. Hükümetin el atması gerekir.
İşte bu çadır Pakistan'dan herhalde gelmiş. Bu bilmem nereden gelmiş. Öbürü Çin'den gelmiş bak. Yeni bak bir Kızılay çadırı var mı? Gidip çalışacaktım. Yani işe ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. 3 aydır depremden şimdiye kadar çıkamıyorum. Neden çıkamıyorum? Yani çocuklar için, bayanlar için nerede bırakıp nereye gideceksin? Bir bayan mesela olarak çadırda veya herhangi bir yerde yemek yapabilir mi? Çadırdan buraya kadar, lavaboya kadar akşam gelmeyi korkuyorlar. Yani çocuğu illa biz getirip buraya, lavaboya kadar getiriyoruz, götürüyoruz. Bizim evimiz bak evim işte şu. Ben, oğlum, öbür oğlum da yaşıyoruz. 3 kişi, 3 aile vardı bak. Gel kardeş gel. Çek bakalım şu evin haline bak. İşte bu evden çıktık. Yani bir çakıl bile değmeden bu evden dışarıya çıktık. Çocuklarla beraber. Burası da yatak odasıydı. Biz buradan çıktık. Buradan çıktık, şu hale bak. Ben burada duruyordum. Belki de durduğum zaman bu duvar yıkılmadı. Yani çatladı, burada duruyordu. Onun için düşmedi, yoksa bu da düşerdi. İnsan kendi evi, insan 30-40 yıldır emeği bir saniyede gitmesi gerçekten zor. Allah kimsenin başına getirmesin. Allah beterinden korusun bütün devletimize, milletimize. Tabii ki bizim gibi binlerce insanlar da var. Allah onlara da sabır versin. Bu deprem de ilk de son değil. Yani bu depremden sonra olmayacak mı? Olacak. Olacak. Tabii ki artık millet bu apartmanlarda, bu günleri gören insanlar bu apartmanlarda yaşayamazlar artık. Oturamazlar. Ama Japonya gibi bu raylı sistemi neydi işte onlardan yaparlarsa tabii ki insanlarda biraz belki güvence olur. Yoksa bu durumda bu depremi gören artık tabii ki apartmanlarda veya beton altına bile girmekten korkar. Bu eski halimize dönmek çok sürer. Çok sürer. Kesinlikle çok sürer. Belki de hiç gelmez. Yani umutlu da değiliz. Bu depremle beraber bizler açısından yıkılan sadece binalar veya kentler değil, aslında yok olan bir yaşamdan bahsediyoruz. Hepimizin yaşamı bir daha düzeltilemeyecek şekilde yok oldu. Hepimiz aslında olağanüstü hal ilanından önce bir olağanüstü seferberlik beklerken, burada herkese ulaşabilecek destek ve yardımın organizasyonunu beklerken olağanüstü halle beraber sadece idari anlamda birçok konuda tamamen tasarrufu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na veren bir kararname karşımıza çıktı. 126 sayılı kararname Cumhurbaşkanımızın deprem sonrası yayınladığı bölgedeki planları nasıl olacağına dair bir kararname. Bölgenin yeniden nasıl imar edileceğini anlatıyor. Burada da yine vaziyet planı yetiyor ve planların askı süresi olmayacak. Vaziyet planıyla aslında projeler yapılacak. Yani bize bir projeci bakışı getiriyor. Bu da parçacılık demek. Yani yine bütünsellikten uzak bir yaklaşım. Çevre Şehircilik Bakanlığı buna göre hızlıca hareket ederek kendilerinin karar verdiği bir firmaya bu işi verdiler ve onlar planlama sürecine başladı.
Esasında Antakya'nın özellikle Hatay'ın taşıyıcı ayakları yıkıldı. En önemli o tarihi merkezi, işte Habibi Neçar Camii, Katolik Kilisesi, Ortodoks Kiliseleri gerçekten kültür mozaiği olan bir noktada gerçekten önemli bir merkezin yıkıldığını görüyoruz. Esasında biz Şehircilik Bakanımızın bizi görevlendirdiği zaman ciddi bir ekip kurduk bu şeyde. GÜYADER olarak biz 18 Şubat'ta bölgedeydik ve odaklandığımız şey Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bir ortak platform oluşturmak, bir işbirliğine gitmekti. Hatay'da yapılacak olan rezerv alanda yapılacak konutların görselleri bunlar. Böyle mi olacak konutlar? Evet, yani bunlar projeleri ve böyle olacak. Şu anda Hatay için farklı ölçeklerde farklı kurumlar, kuruluşlar plan stratejileri geliştiriyorlar. Benim gördüğüm tartışmaların daha çok Antakya özelinde olması. Bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü depremden etkilenen sadece Antakya değil. Ve Antakya'yı tamamen bir turizm kenti olarak düşünmek. Halbuki o kent tarım kenti temelinde. Tarım kenti, ticaret kenti. Turizm sonradan verilen bir kimlik aslına bakarsanız. O yüzden kentin bir müze olarak düşünüp kurgulanması pek çok farklı plan yaklaşımında var. Kentin geleceğinden çok mülkiyetinin geleceğini düşünen bir bakış açısı var. O yüzden yerelin katılımında kimin olacağı ve hangi konulara parmak basacağı noktası çok önemli. Yani bu süreç yeni bir sermaye birikimine neden olmamalı. Bu kentin değerlerini, kültürünü, insanını koruyabilmemiz açısından yaşayan her unsurunun aynen devamını sağlayabilecek şekilde plan sürecine dahil etmemiz gerekecek. Bu planın uygulanabilmesi için burada yaşayan herkesin de bu planı sahiplenmesi, bu kentin yeniden ayağa kalkacağına inanması ve buna katkı vermesi gerekiyor. Boşaldı işte ama sonbahar geldi. Geldiğimizde otlar yenmişti. Tarihi bölgemizde bu afete dönüşen depremden sonra birçok kültürel değerimizi temsil eden yapımız maalesef ki yıkıldı veya çok ciddi hasar aldı. Sadece tescilli yapılarımızdan bahsetmiyoruz. Tescillenmemiş, geleneksel yapı diye tarif edebileceğimiz çok önemli, korunması gereken yapılarımız da var. Onlarda da maalesef hasarlar çok büyük. Katlı evler vardı böyle. Onlar Antakya'da yapılan ilk toplu konutmuş. Evet. Benim haritada onların hani durumunu tespit etmek için o sokak üzerindekilerin. Çok net göremeyebilirsiniz. Zeminden de size fotoğraflar çekip gönderirim. Birbirlerini desteklemiş olurlar. Bu istediği yeri anladım. Komple biliyorum burayı. Çektiğimiz zaman bu fotoğrafları ve işlediğimizde fotoğraftan bir binanın genişliği kaç metre, santim hassasiyetinde onları ölçebilir hale geliyoruz. Bu da Antakya'yı tekrardan oluşturmayla ilgili aynı yerleri, aynı şeyleri yapabilme adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Mimar arkadaşlarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır bunlar. Yaklaşık ortalama 150-200 metre yükseklikten uçuyorum. Sinyal engellemeleri var önemli miktarda. Her nedense bu arada bu tür belgelerin tespit edilmesine karşı ciddi bir direnişler var mevcut yönetimlerin. Oysa bunların hepsi
çok önemli. Çünkü bu tür depremler 300-400 yılda bir oluşan depremleri gelecek kuşaklara bizlerin bunları belge bırakabilmesi adına bu çekimleri yapma mecburiyetimiz var. Bilime katkı anlamında çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesilleri anlatabilme adına bunlara çok ciddi ihtiyaç var. Yani bir defa Antakya'nın belirli merkezleri futbol sahasına döndü. 38 yıllık harita mühendisiyim. Burada doğdum, büyüdüm. Mesleğimden kaynaklı Antakya'nın her türlü konumunu, yani gerekse havadan baktığım zaman, gerekse yataydan baktığım zaman buranın neresi olduğunu gayet rahat bilen bir insan olan kişi olarak ben enkazların arasında neyin nerede olduğunu bilemez hale geldim. Antakya bu kadar yıkıldı. Her bir yapının kendi malzemesinin özenle uzman kişilerce toplanması gereği üzerinden çalışırken bir baktık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eski Antakya bölgesi dediğimiz surların içinde kalan asiyle bütünleşen alanın riskli alan ilanıyla farklı bir süreç oluştu planlamada. Kentsel sit alanı veya arkeolojik sit alanlarında tek yetkili Kültür Bakanlığı'dır. Ancak ve ancak riskli alanı olarak açıkladığınız zaman orayı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel sit alanına girmenin önünü açtılar. Ayağa kaldırılması, ihyası zaten zor olacak bir süreçte bu daha da büyük zorluklar getiriyor. Bunun üzerine sahada bunu kontrol edecek, anlık devamlı rapor hazırlayacak gönüllü arkadaşlar oluştu. Bunlar tescilli binalar. Bu adanın hepsi tescilli. Ay şeyi. Şu anda Kurtuluş Aksı'ndayız. Burası aslında kentsel sit alanı. 1. derecede sit alanı. Sit alanlarında aslında Kültür Bakanlığı çalışma yapma durumunda. Ancak şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yetkilileri çalışıyor ve zaman zaman koordineli çalışılmama durumunu gözlemledik açıkçası. Mesela şu arkamızdaki yapı tarihi bir yapı. Buradaki yapının sokakta nasıl bir molozla hani karşılaştığımızı arşivleyip belgeliyoruz. Bu molozların nereye gideceği, nasıl kaldırıldığı veya burada nasıl bir çalışma yürütüleceği ile ilgili belgeleme yapıyoruz aslında. Bu neden önemli, molozun nasıl kaldırıldığı? Çünkü sit alanlarında yani tarihi yapılarda molozlar yerinde aslında korunur. Taşlar numaralandırılır, belgeleme çalışmaları yapılır ve bu taşlar tekrar kullanılır. Yapı restore edilirken ya da rekonstrükse edilecekse de bu taşların yerinde korunması, ardından kaybolmaması için çok önemli. Burada aslında tescilli bir yapı vardı. Haritadan okuduğumuz kadarıyla tescilli yapı şu an bilgimiz dahilinde, bildiğimiz kadarıyla buradan belirlenen bir parsele götürülüyor ve buradaki taşlar orada numaralandırılarak, isimlendirilerek aslında bir eşleştirme yapılıyor. Ama buradan kaldırma çalışması yaparken burada yerde karoları görüyoruz. Tescilli olsa da olmasa da zaten burada birçok evde bulunan karolarımız. Bunlar bu şekilde maalesef yerinde duruyor şu an ve bir süre sonra da zaten bunları da kaybedeceğiz yerinde. Uzun Çarşı'nın eski köy kahvesi. Üst katından bütün böyle çarşıyı görüyoruz. Şu an buradaki yaşamı hayal etmeye çalışıyorum. Böyle işte gelip herhalde burada bir su olacak. Bir su hayal çalışıyor. ediyorum. Orada işte insanlar çaylarını alıyor. Nasıl bir şey çıktı? Direkt buradan böyle camiyi görüyordunuz.
kültür varlıklarıyla ilgili bir kurumun tescilli yapısı. Şu an yapılan işlem genelde sokağa açma işlemi olarak tanımlanıyor. Yapıp sokağa dökülen taşları tekrar yapının üzerine bırakıyorlar. Tescilli bir yapı olduğu için bu yapının alanında korunabilmesi en önemli mesele. Ve tekrar bunun burada, bu orijinal malzemenin korunabildiği oranda tekrar ayağa kaldırılabilmesi. En önemli bizim ihtiyacımız. Bizim hep yapmaya çalıştığımız sürekli günlük burayı belgeleyip buradaki tahribatı takip edebilmek ya da engel olabilmek. Yani neccar dediğimiz adamların el işçiliğiyle yaptığı kapılar. Antakya kentsel sit alanı geniş bir alana yayılıyor. Burada tabii ki anıtsal yapılar var, sivil mimarlık örnekleri var, pek çok yapı var. Bu yapılardan yaklaşık 600 tanesi tescilli ve koruma altında. Tescile aday durumunda olan yapılar da var. Ama bu geleneksel dokuyu oluşturan, özgün dokuyu oluşturan yapıların hemen hepsinin, özellikle geleneksel dönemde inşa edilmiş ve tescil edilmemiş yapıların korumaya değer olduğunu biliyoruz. Ve kentin aslında o özgün dokusunu oluşturan, o sokaklarda yürürken bize o Antakya hissini, yerin ruhunu hissettiren yapılar da bunlar. Ama ne yazık ki bu yapılar tescilli yapılar gibi bir özenle koruma altında değil ve hepsi risk altında. Yani şu an itibariyle öncelik sokakların açılması ve tekrar hayatın akabilmesi, sağlam mekanlarda belki tekrar ticaretin çarşı özelinde aktif hale gelebilmesi. Evet, bu gerekli, kent için gerekli. Özellikle kentlerin tekrar bu mekanlara dönebilmesi için, yaşayabilmesi için de gerekli. Ama buradaki tescilli ve tescile değer yapıların da yerinde koruma altına alınarak buradaki hayatın sürmesi gerekiyor. Uzun Çarşı içerisinde bir Antakyalı olarak yön duygum için düşündüğüm zaman mesela Bıçakçı Naim'in yerinde olması çok önemli. Bıçakçı Naim benim için yolumu bulmamda bir röper nokta ya da işte Kurşunlu Han bir odak noktası ya da başka bir çıkrıkçı ismi, mahallede olan bir kasap, fırın. Benim için onların bu sokaklarda olması benim bu kenti okumamı sağlıyor. Ben harita üzerinden bu yapı değerli ya da bu yapı değerli değil diye okuyamam. Antakyalı hiç, yani bu alanda çalışmayan kimse bu duruma böyle bakmaz. Yani maalesef ki buradaki yaşam son buldu. Çok fazla insanımızı, canımızı kaybettik. Şu anda bizim için önemli olan Antakya'yı yeniden yapmak, yeniden kurgularken asıl odağımız yaşam. Bu kentte tekrar bir aradalığı, o eski yaşamı ne kadar onu idealize ederek ona ne kadar yaklaşabileceğiz, onu yeniden ne kadar yapabileceğiz, asıl amacımız bu aslında. Biz sadece Antakyalı, yani burada yaşayan insanların sürece biraz daha dahil edilebilmesi için de uğraşıyoruz. Çünkü biz buraya ne kadar katkı koyarsak buradaki aidiyetimiz o kadar güçlenir. Ve güçlendikçe buradaki insanlar burayı terk etmek istemez. Ama sen dur, çekil, git dersek nasıl aidiyet kuracağız? Yani benim mahallemde benim komşularım, kasabım, fırınım, bakkalım, Recep amcam olmadığı sürece burada olmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden başka şehirlere gidiyoruz, geri geliyoruz. Buradaki 3 arkadaşım, yani hepimiz de başka bir şehre taşınıp geri döndük. Çünkü olmuyor yani. Ne yapacaksın ki? En azından bir aradayız diyoruz. En azından buraya bir şey yaptığımızı hissediyoruz. Bu bence işte bu değerli, bu değersiz demenin çok ötesinde bir şey. Bu insanları bir araya getirmek için çok büyük bir güç. Buradaki aidiyet, buradaki insanların bir arada olma ruhu çok değerli. Yani biz o yüzden sadece mimar değil, buradaki insanlar nerede? Buradaki insanların
nasıl bu sürece dahil edileceği, ne istediği, ne istemediği bunlar çok değerli. Bunun için de biraz buradayız. İnsanlara teşvik etmek istiyoruz. Biz döndük, hadi siz de gelin. Yani yoksa siz gelmezseniz burada hiçbir şeyin anlamı yok. Dediği gibi ya hala buralarda gerçekten belki de naaşını alamayan insanlar var. Bu çok acı ve biz bunu her gün görerek hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Habibi Neccar şurası olmalı. Şurası olabilir. Şurası. Ha, burada işte maalesef bir tescil durumu yok. Şuralar Soterya olmalı. Çünkü biz şu an alttayız. Mesela bunları görünce aklıma sürekli deprem anı geliyor. Burada yaşayan insanlar ya da akrabası, burada olan insanlar nasıl buralardan geçti ve hava karanlıktı. 4:17. Ben de aracı hep arkada park ederdim. Ve oradan bu sokakları kullanarak, şu aksı kullanarak buradan geçip odaya giderdim. Ve neredeyse her gün bu sokağı kullanıyordum. Ama işte o an burayı hayal edemiyorum deprem anında. Sesler, burada koşan insanlar. Konu dönüyor dolaşıyor. Aslında burada işte insana verdiğimiz değerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani burası öncesinde butik otel için, böyle özel işler için restore ediliyordu. Ama burada zaten yaşayan insanlar için restore edilmiyordu. Sürekli ticari bir amaçla, turizme yönelik butik otel yapmak amacıyla, işte kafe restorana çevirmek amacıyla restore ediliyordu. Edemeyen, imkanı yetmeyen de maalesef hem binası çok zarar aldı hem de zaten o tip insanları maalesef kaybettik. Buradan bakınca hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. En azından Antakya'yı hatırlatıyor oraya bakınca. Asi görünüyor hiç olmazsa. Bu kentin tekrar yaşam bulması için tarihsel sürecinde bu kadar yıkımdan sonra yeniden ayağa kalkması buradaki insanların taşıdığı ruhla mümkün olacak. Bu kültürü yaşatacak insanların da burada yaşamını devam ettirebileceği bir ortamı sağlamamız gerekiyor. Sadece biraz yolumuz uzun ve çok fazla zorluğu var ama herkesin özellikle bu süreçte inanılmaz gönüllü katkısını hepimiz görüyoruz hep beraber. Gönüllü kurulan platformların çokluğu da aslında bu umudumuzu temsil ediyor. Samandağlıyım. 18 yıldır dışarıda yaşıyorum. 10 yıldır Ankara'dayım. Deprem sabah saat 5 civarı bir telefonla depremin haberini aldım. Arkadaşım aradı. Büyük bir deprem oldu. Sizinkileri ara diye. Samandağ'a vardığımızda akşam 10'du ve her taraf karanlık içindeydi. Hava çok soğuktu ve hiç kimse yoktu. 36 saat sonra buraya arama kurtarma ekipleri gelmeye başladı, gönüllüler. Çoğunun elinde hiç malzemesi olmadığı için biz Samandağlılar ya da dışarıdan gelen gönüllüler arama kurtarma ekiplerine malzeme bulmakla uğraştık birkaç gün ama sonrasında bize arabalarla küçük küçük gelen yardımları dağıtmaya başladık. 3. ya da 4. gün yanlış hatırlamıyorsam tırlar gelmeye başladı ve biz bu daha büyük bir yere ihtiyacımız olduğunu düşünerek burayı bulduk, buraya geldik. Biz şimdi Samandağ merkezinde bir yerdeyiz ama mahallelerde evi yıkılan, yakınlarını kaybeden, yas tutan insanlar ya da aracı olmayan insanlar buraya gelemiyor ve mahallelerde dağıtım yapmaya başladık. İsim alarak yavaş yavaş sistem oturtmaya başladık. Gel!
Hatay'da kamusal hizmetler çökmüş durumda. Biz bu boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Bugün de Yeşilyazı köyündeyiz. Büyük bir yıkım yaşandı, büyük bir travma yaşanıyor deprem bölgelerinde. O yüzden insanların hani maddi ihtiyaçları dışında bu travmayı atlatabilmeleri için de etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Gönüllülerimizle, özellikle dışarıdan gelen gönüllülerle mahalle mahalle çocuk etkinlikleri, hukuk bilgilendirme toplantıları, kadınlarla psikososyal destek etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Samandağ'dan giden ya da Hatay'dan giden her yaştan insan buraya dönmek istiyorlar. Ama herkesin farklı kaygıları var. İnsanlar buraya geldiğinde tuvalet su sorunu yaşayacaksa nasıl gelecek? Özellikle hastaysanız, yani hijyenik bir yerde kalmanız gerekiyorsa gelemiyorsunuz. Çocuğunuz varsa okul sebebinden gelemiyorsunuz. Samandağ'da kalan insanların artık kendi üretimini, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmeleri gerekiyor. Terziysen bana bir atölye kurulsun. Berbersen bana bir yer verilsin, bu işi yapayım. Tarım yapacaksam sulama, suyu sorunu çözülsün, gübre desteği yapılsın. Ve buradaki insanlar eskisi gibi üretime devam edebilsin istiyoruz. Ne diyorum? Ben 4. haftaya girdim. 4 hafta oldu. Kaynımla beraber geldik. Bir yerlerden başlayacaktık. Başladık. Kısmet tutunmaya çalışıyoruz ya. Çok şükür halimize. Burası başkasının da, bırakmış o gitmiş temelli. Biz onunla anlaştık, kaldık. Dükkan sahibiyle de anlaştık, anladık. Öyle başladık. Yani çocukluğumuzu geçtiği semtler buralar. Biz buralarda büyüdük. Kendi mahallemiz. Esnafımız dönerse şehrimizi dirilteceğiz ya. İnşallah. İnşallah. Şu prefabrik iş yerleri kurulursa, hayat düzene geçerse, evet, normalleşeceğiz. Başka çaremiz yok. Döneceğiz. Birçok insan zorunlu olarak nitelikli barınma alanlarının da çok uzun bir süre, geçici barınma alanlarından bahsediyorum, oluşamayacağı kaygısıyla imkanı olan birçok insan aslında şehir dışına gitti. Herkes evet bir daha dönmek üzerine gitti diyebiliriz. Bu nasıl olacak? Bir unsuru tabii ki istihdam, üretimin başlaması. Bu sadece küçük esnafın kendi ürettikleriyle veya tarımsal ürünlerin pazarlanmasıyla olmayacak. Daha geniş kapsamlı küçük sanayi ve organize sanayinin de işler hale tam olarak geçmesiyle burada belli bir dönüş yavaş yavaş başlayabilir. Ama onun dışında ikincil olarak kentin sağlık açısından bir defa sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Şu an çünkü bu enkazların bu kadar özensizce toplanması, kaldırılması, havada bu kadar zehirli maddenin bulunması burada zaten normal yaşamı ortadan kaldırıyor. Şimdiye kadar hiçbir kamyonda bir branda bile çekilmediğini görebiliyoruz zaten. Asbest bizim en çok önemsediğimiz mevzu. Asbestli molozlar ileride akciğer kanserlerine yol açabilecek bakteriler barındırıyor içinde. Şu anda bir gerçek anlamda bir ekokurum suç mahallindeyiz. Bir doğa katliamının ortasındayız. Tüm deprem yıkıntıları asırlık zeytin ağaçlarının üzerine doğru gelmekte. Bu yıkıntıların içinde asbeste bulaşmış zehirli, kimyasal, toksik maddeler ve en önemlisi bunların ötesinde bizim canlarımızın parçaları var. Çıkarılamayan cesetler var. Bu hoyratlık, bu vahşi moloz dökümünü buralara zeytin ağaçlarının, tarım alanlarının üzerine dökülmesini protesto ediyoruz. Molozları taşımamız yetmiyor. Bir de sonradan ayrıştırma işlemleri başlayacak. Yerleşim alanlarına yakın deniz ve doğal yaşamın devam ettiği bir ortamda orayı yok edecek, bir daha da geriye döndüremeyeceğimiz bir alana dökülüyor. Bu sahil Kel Dağ'dan Musa Dağı'na kadar dünyada eşi bulunmaz bir sahil. Benim iş yerim gitti, 3 tane evim gitti, kızların evleri gitti. İşte burada kazino çalışıyorduk, mecburen geldik ve Allah bereket versin ki denizde bir şey olmadı.
molozlardan bütün ilçe rahatsız. Bütün ilçe rahatsız. Yani bu kanserojen mi diyorlar, ne diyorlar Allah korusun. Ne yapalım, atıldık işte sahile. Gençlerimiz falan şey yaptılar da durdurdular işte 1-2 saat molozları, kamyonları dökmesine de yazık ama ellerinden bir şey gelmedi. Gene dökülüyor. Örneğin doğudan estiği zaman denize gidiyor toz. Batıdan estiği zaman çarşıya bir sürü insanı mikrop saçıyor. Samandağ'ın molozu sadece %10'u çıkarılmış. Daha burada %90'ı yıkılacak evler var. Nasıl yapacaksın? Sen kendi imkanınla kendi evini yıkıp tekrardan yapabilir misin? Biz bu durumdayken. İmkanı yok abi. Evimizin önünde çadırlarımızı kurmuşuz. Abi affedersin, kadınlar bahçelerinde tuvaletini yapıyor. Çok affedersiniz. Bir tane tuvalet gelmez mi? Bir tane lavabo gelmez mi? Abi yok, yardım yok. Büyükşehir Belediye Başkanlığından şimdiye kadar buraya yardım gelmiş değil. Devletten de gelmiş değil. Hükümetten de gelmiş değil. Yani ilk 10-15 günde Allah 1000 defa razı olsun. Allah 50.000 defa razı olsun. Her zaman dua ediyoruz bu yardımsever insanlardan. Senin gibi, benim gibi hayırsever bir insan çadırımı getirdi. O çadırda yaşıyorum. Benim en yakınlarımdan 10-15 kişi öldü. En çok sevdiğim insanlar öldü. Hiç çıkaramadık. Bir şey yapamadık. AFAD'dan insanlar buraya geliyor. İzleyip çekip gidiyorlar. Bir hasta oldu mu, bir şey oldu mu vallahi Samandağ dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani ne sağlık yönünden ne de okul yönünden. Yani benim elinden öper 3 tane çocuğum var. Ben 2 aydır bu çocukları okula gönderemiyorum. Çünkü okul yok. İstersen gezelim. Tamam. Yazık değil mi? Yazık değil mi böyle bir tesis böyle? Elimiz kolumuz bağlı. Bir şey yapamıyoruz. Gelip ne masraf da edemiyoruz. Gerçi masraf edecek halimiz yok ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sanki burası kurtarılmış bölge. Başka dilim dönmüyor yani o yok. Bu yakışmaz bana. Biz insan gibi burada Ermenisi, Hristiyanı, Sünnisi, Alevisi ne dese hep böyle kardeş gibi geçiniyoruz. Ben 75 yaşındayım. Öyle şimdiye kadar o çıt yok. Ama neden ihmal olmuşuz onu da bilmiyorum, anlamıyoruz. Burası bu ilçe ihmal edilmiş. Açık. O kadar kalabalık oluyor ki normalde her bayramda. İğne atsanız kesinlikle yere düşmez. Ama şu an o kadar çok can kaybımız oldu ki bütün yardım eli uzatan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım haklarını bize helal ediyorlardır. Bu bizim için çok çok güzel bir şey. Bunu hissetmek, bilmek, bir elin üzerimize uzandığını bilmek, yardım eli o kadar çok güzel geliyor ki bize. Diyoruz ki unutulmadık, hiçbir şey getirilmese bile kesinlikle onların varlığı bize gerçekten yetiyor. Üç sene kadar düzenmez buralar.
Daha enkaz çıkarılmadı abi. Daha enkazların altında ceset var. Şu sokakta 20 tane bina varsa 5'ini çekmişler, 15'i hala duruyor. Çok şükür hepimiz sağ çıktık. Çoluk çocuk, annem falan hepimiz sağ çıktık. Ölümümüz yok. Ama yan komşular da gitti. 36 kişi. Ev gitti, iş gitti, park gitti. Elde avuçta bir şey yok. Ne iş görüyordun Okşan Ben abi? lokantacıyım, garsondum. Garsondun. Garsondum, evet. Ne oldu lokanta? Lokanta da çöktü. 25-30 gün falan bekledik. Çadır gelecek muhtardan, bu muhtardan, bu mahalledeki muhtar Süleyman Bey'den, bir de köydeki muhtardan, jandarmadan gelmedi. Çektik seranın içini. Dizdik halısını malısını falan, oturduk içinde yaşıyoruz. Şu ana kadar da almadık. Çadır almadık. En son deprem nerede olmuştu? Unuttum ben de. 7 yıldır hala çadırda yaşıyorlar. Ben ne güveneceğim? Ne bileyim, prefabrik bir şeyler yapabilirsek, şu kapıları kullanabiliriz, şu pencereyi kullanabilirim. Başka bir şey alabilir misiniz? Yani depremzedeye yardım etmek istiyorlarsa iş versinler abi. İş versinler, evine ekmek götürsün. Başka bir şey lazım değil. Herkes gelsin. Ya bir ucundan tutalım. Ben kendi arkadaşlarıma da söyledim. Bak, Muğla'da olan var, Ankara'da olanlar var. Onları getirttirdim. Şu deminki berber. O Muğla'daydı. Ve şu an ben kendi iş yerimi Reyhanlı'da kurdum. Şu an çalışır vaziyette. Yani makineleri kurduk. Bayramdan sonra ilk işimiz ayakkabı üretmek. Yani insan olarak, mahalleli olarak, kent olarak beraber yürümemiz lazım. Ve güzel yerler yapılacak buraya. Ben buna inanıyorum. Güzel yerler yapılınca peki yani buradaki insanlar kalabilecekler mi? Yoksa bu ne bileyim İstanbul'daki kentsel dönüşüm şeylerine mi benzeyecek? Onu bilemiyorum. Fakirler gidip zenginler mi gelecek? İşte orada olursa orada sıkıntı olur. Ben bunu mahalle sakinlerime de dedim. Biz o süreçte itiraz edeceğiz. Biz kendi yerleşim yerlerimizde istiyoruz diye. Tamam, yık benim evimi. Paramparça et. Sıkıntı yok. Ama yerleşim yerimde ver bana. Yaşadığımız süreç çok üzücü bir süreçti. Travmaları çok uzun sürecek bizim hayatımızda. Ve bir meslek insanı olarak, bir şehir plancısı olarak bu sürece tanık olmak benim için çok üzücü ve çok yıkıcı. Ben de uzun yıllar önce kendimi onarmak için vakit ayıracağım. Sokağımda her sabah sabahladığım esnafı görebilecek miyim? En büyük kaygım şu an bu. Yapıları ayakta bulamayabilirim ama o insanlar orada olacak mı? Selamladığım insanlar, hayatıma temas eden insanlar orada olacak mı? Gündelik pratiklerimi kaybetmekten korkuyorum yapılardan çok. Yeni bir kent inşa edilebilir ama insanlar eğer içinde olmayacaksa o kent de bizi enkaz altında bırakacak ruhen.